Merhaba arkadaşlar. Bu videodaki amacımız Emco PLC ile uzak noktadaki bir I/O modülünden Modbus üzerinden okuma yapmak. PLC'mizi I/O modülüne RS485 hattı üzerinden iki kablo ile bağlıyoruz biliyorsunuz. Modbus RTO kullanacağız haberleşmede. Amacımız I/O modülünün girişlerini okutmak, yani dijital girişlerini okutmak. 16 girişli bir I/O modülümüz bu. I/O modülümüz Emco marka, ancak Emco marka olmasının bir önemi yok. Herhangi bir I/O modülü olabilir. 2 adet girişine anahtar bağlayalım. Böylece bunları simüle etmiş ve okumuş olacağız. İkinci girişi de bağlayalım şu şekilde. Bir de ortak noktalarını bağlayalım. PNP bağlantı yaptım ben I/O modülüme. Onun dışında CPU ile I/O modülü arasında herhangi bir başka bağlantı yok. Sadece Modbus için RS485 bağlantısı var. Şimdi yazılım tarafına bakalım ve kullanacağımız cihazları inceleyelim. Öncelikle bir Emco PLC ve bir de Emco I/O modülü kullanacağız. 16 girişli bir dijital I/O modülümüz görüyorsunuz. Bunun girişlerini okutmak istiyorduk Modbus üzerinden. CPU'muzda gözlemlemek istiyoruz. CPU'muz RS485 portunu kullanacağız CPU'muzun. RS232 ve RS485 Modbus RTO destekliyor görüyorsunuz. Aynı zamanda modülümüzde RS485 Modbus desteklediği için bunları iki kablo ile birbirine bağlıyoruz COM portlar üzerinden. Böylece okuma işlemini gerçekleştiriyoruz uzak bir noktadan. Şimdi öncelikle bu I/O modülünün yapılandırmasını yapalım ya da bu yapılandırma bilgilerine ihtiyacımız var. Onlara erişmemiz gerekiyor. Bunu bilmezsek ikisiyle ortak bir noktada buluşamayız. Cihazımızı taktık, okuyoruz ve I/O modülümüzün haberleşme ID'sinin 1'e ayarlı olduğunu, haberleşme hızı 57600, stop bitti 1, eşlik biti yok şeklinde. Alttakilerin bir önemi yok zaten, onlar filtreler. Dijital girişli bir modülümüz biliyorsunuz. Burada işimiz bitti. Aynı şekilde aynı ayarları PLC tarafında şimdi kullanacağız. Yeni bir proje açalım. Projemize bir isim verelim. PLC'lerimizden birini seçelim. Bizim bağlı olduğumuz PLC, en alttaki PLC, bilgisayarımıza bağlı olan PLC. Onu seçtik o yüzden. Öncelikle yapmamız gereken ayarlama PLC ile PC arasındaki bağlantı. Ben USB kablo ile bağlandığım için burayı seçtim. İkincisi PLC ayarlarına gidiyorum. RS485 port üzerine haberleşeceğim için Modbus Master seçiyorum buradan. Haberleşme ID'm 1. Haberleşme hızımı 57600 yapmam gerekecek. Diğer tarafı da öyle yapmıştım. Böylece bu ayarlamaları yaptım. Onaylamam gerekiyor tabii ki. Kontrol ediyorum. Evet, ayarlamalarım tamam. Tamam butonuyla onayladım. Şimdi bunları artık kaydedebiliriz ya da yükleyebiliriz, ancak ayarlamalarımıza devam edeceğiz. Kaydettik. Donanım yapılandırmasını bitirmiş olduk çünkü. İlk olarak Modbus tablomuzu düzenleyelim. Tablo ekle diyoruz. Tablomuza bir isim veriyoruz. TBL bir ismini verdim. Kısa ve hatırda kalır olması için. Çünkü bu tablo ismini biraz sonra ladder tarafında ihtiyacım olacak. Tabloyu seçiyorum ve öğe ekle diyorum. Buraya eklediğim öğe ise okumak istediğim uzak adresi tarif edecek. Birden fazla öğe ekleyebilirim. Farklı adreslere veri yazmak veya veri okumak istiyorsam. Benim amacım sadece dijital girişleri okumak olduğu için bir satırda bu işlemi gerçekleştirebileceğim, göreceksiniz. Sadece bir adet okuma satırı ekledim öğesi. Şimdi geliyorum, buradan I/O modülümün Modbus tablosunu bulmam gerekir. Ve okuyacağım alana bakmam gerekir. 40001'de ID var. Bakalım, devam edelim. Evet, 40011'de görüyorsunuz dijital girişlerimi okuyabilirim. Burada R harfi sadece okunabilir olduğu anlamına geliyor. RV ise hem okunabilir hem yazılabilir anlamına. Biz okumak istediğimiz için burayı kullanacağız. Bunu bir register adresine yerleştirecekmiş ve biz buradan bit bit okuyacakmışız. Burada onu tarif ediyor. Fakat bizim Modbus adreslerimiz 1 eksiği, yani 40010'da bulacağız bu dijital girişlerin durumlarını. Dolayısıyla 40011 yerine 40010'dan okutuyoruz. Bir çıkartarak yapıyoruz bu işlemi. Şimdi gidelim diğer tarafa. Holding Register'ı seçiyorum. Buraya da 40010 yazacaktım. Bakalım bir daha. Hatırlayalım. Evet, 40011'di. Bir ek çıkartmıştım. 40010 yazıyorum. Yani 10 yazıyorum.
Zaten girişteki o holding register 40.000 alanı olduğunu belirtiyor. Burada istediğim bir hafıza alanına atıyorum. PLC üzerindeki hafıza alanı bu D0, D1 veya istediğim herhangi bir hafıza alanı olabilir. Sadece attığım yeri bilmeliyim. Ben D0 tercih ettim. D0'a buradan gelen register'ı aynen D0 Word uzunluğundaki bir hafıza alanına atacağım. Oradan da okumamı yapacağım biraz sonra. Böylece tablo kısmı bitti. Okuma kısmı. Şimdi buradan gelelim programı yazmaya, ladder kısmına. Buradan Modbus ladder komutumuzu bulmamız gerekiyor. Bu komut bu tabloyu işleyecek. Modbus haberleşme gördüğünüz gibi seçtik. Burada bir takım veriler girmemiz gerekiyor tabloya. Bunların ne olduğunu yardım menüsünden buluyoruz. Yardımda tıkladığımız zaman şu sayfa karşımıza geliyor. Modbus ladder komutu. İlk hane gireceğimiz kısım com. Hangi com portundan haberleşeceğimizi bize söylüyor. K0 yazarsak RS202, K1 yazarsak RS485 portundan haberleşecekmişiz. Tekrar gidelim. Evet, K1 yazıyorum. Ben 485 tercih ettiğim için. Buraya biraz önce oluşturduğumuz tablonun adını doğru olarak girmem gerekir. O yüzden kısa yazmıştım unutmamak için. TBL1'de hatırlarsanız. Burada durum register'ına bir hafıza alanı atamalıyız. Aynı zamanda bir de komut indeksi dediğimiz kısma hafıza alanı atamalıyız. Bu hafıza alanlarını atarken sadece başka programda başka yerde kullanılmamış olduğuna dikkat etmemeliyiz. Onun dışında herhangi bir şeye dikkat etmemiz gerekmiyor. Burada durum bilgisi ve hangi komutun işlendiği bilgisi saklanacak bu adreslerde. Bakalım tekrar Modbus tablomuzun adı doğru mu? Evet doğru, TBL1 idi. Şimdi bu ladder komutunu işletebilmek için girişine bir kontak koyuyoruz. M8000 kontağımız bizim. Özel hafıza bitimiz ve sürekli kapalı kontak. O yüzden onu da komutun başına koyduk. Eğer herhangi bir yerde hata yapmadıysak bunu çalıştırdığımızda durum register'ında yani D40'da 5 görmemiz gerekir. Komut işleniyor anlamına geliyor 5. Aşağıdan bakalım şuradan. Evet gördüğünüz gibi 5 komut işleniyor. Eğer meşgulse 6, zaman aşımıysa 10 görünecekmiş gibi. Veya geçersiz fonksiyon 1 gibi burada değişik komutun anlamları, verilerin anlamları yazılmış, hata komutları. Şimdi bunu kaydedelim, derleyelim ve PLC'mize yükleyelim. Ve sonra çalıştırıp bakalım herhangi bir yerde hata yaptık mı? Kontrolümüzü yapalım. Evet run dedik. Gördüğünüz gibi D40'ta 10 çıktı. Yani haberleşme zaman hatası var şu an. Haberleşemiyor sistem 2 ürün birbiriyle. Bunun sebebi kabloda temassızlık olabilir, çıkık olabilir. Bakalım. Evet kablo çıkıkmış. Şu an kabloyu takıyorum. Kablonun bir tanesi çıkmış. Dikkatsiz davranmışız. Tekrar çalıştırdım. Evet 5 oldu. Yani komut işleniyor. Normale döndü şu an. Veri alışverişi başladı uzak I/O ile PLC arasında. Şimdi bunun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini görmemiz için 2 adet network ekleyelim. Bu networklerden bir tanesi biraz önce okuttuğumuz D0 alanının ilk bitini, en sağdaki değersiz biti yani X0'a karşılık gelen bitini okutuyorum. D0 register'ın 0. biti yazıyorum. Bakın arada nokta koydum. Burada da herhangi bir çıkış M kontağı veya Y çıkış rölesi koyabiliriz. M0 seçtim. Evet yani X0 uzak ayadaki X0'a basıldığı anda buradaki M kontağımız enerjilenecektir. Kopyalıyorum aynı satırı. İkinci satırda yapıyorum. Burada da X1'i yani birinci girişi yazıyorum. M1'e onu da yönlendireyim. Böylece 2 tane giriş uzak ayadaki 2 girişi okutmuş ve burada göstermiş olacağım. Çalıştırıyoruz. Yükledik çalıştırıyoruz. Tamam. Online. Çalıştır. Bakalım. Şimdi deney set üzerinden girişleri aktif ediyorum. Bakıyorum. Uzak IO'daki girişi PLC'de okuyabiliyorum artık gördüğünüz gibi. Diğer girişe bakalım. Evet diğer girişte çalışıyor. Gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Böylece amacımıza ulaşmış olduk. Ancak bazı durumlarda bu RS485 hattı gürültü sebebiyle, manyetik alan sebebiyle veya başka sebeplerle kopma sebebiyle haberleşme kesintiye uğrayabiliyor. Bu gibi durumlarda tekrar modül kendini başlatamıyor. Yani Modbus haberleşme tekrar
kendini yenileyemiyor. Onun için basit bir çözüm önereceğim size. Şimdi o çözümle ilgili önerimi sunayım. Belki işinize yarayabilir. Bir satır ekledim komutun altına. Burada bir karşılaştırma yapıyorum. Eğer diyorum benim haberleşmem zaman aşımına uğrarsa, yani D40'daki durumum ona eşit olursa, zaman aşımı oluşursa diyorum. Buradaki D40 alanına 0 gönderiyorum. Move komutuyla taşıyorum. Böylece sürekli bunu kontrol etmiş oluyor. Zaman aşımı oluştuğu anda tekrar sıfırladığı için bu Modbus ladder komutunu, böylece haberleşmeyi kendi tekrar sağlamış oluyor. Şimdi denemesini de yapacağız. Göreceksiniz. Tekrar kendiliğinden başlayabilecek bu şekilde. D40 alanını 0 atmış olacak. Biraz önce koparttım, aslında gösterebilirdim size hani tekrar başlamadığını. Şimdi bu haliyle yükleyelim. Çalıştıralım. Evet. Şu an run diyoruz. Evet, deneyelim. Şu an kopardık. Bakın, koparmadık, çalışıyor. Şimdi kopardık, çalışmıyor. Şu an açıp kapatıyorum. Tekrar kabloyu takıyorum şu an yerine. Bakıyoruz, tekrar çalışıyor. Dolayısıyla artık haberleşme kopsa da, zaman aşımına uğrasa da bir süre sonra modül tekrar kendini onarmış olacak. Ve böylece haberleşmemiz kaldığı yerden devam etmiş olacak. Umarım bu çalışmamız sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.